Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kripto paralarda en çok kullanılan 25 adet kripto para teriminden bahsedeceğiz. Bu terimler önceden kripto paralarla ilgilenenler için çok kolay olsa da yeni başlayanlar bu terimleri anlamakta oldukça zorlanıyorlar ve bu terimler tüm kripto paralarla ilgili içeriklerde geçiyor. Kripto Twitter'da gezerken, YouTube'da video izlerken, kripto paralar hakkında makale okurken amacım bu terimleri herkesin anlayabileceği hale getirmek ve sizlerin işlerini kolaylaştırmak. Haydi başlayalım. Coin nedir? Coinlerin kendi blockchain'leri ve ağları vardır. Coin'lere örnek olarak Ethereum, Polkadot, Avalanche, Solana, Tron gibi coin'leri örnek verebiliriz. Coin'ler başka projeden bağımsız olarak faaliyet gösterebilirler. Token'lar ise kendi blockchain'leri ve ağları bulunmaz. Başka bir coin'in blockchain'ini kullanırlar. Yani token'lar coin'lere bağımlıdırlar. Örnek verecek olursak Ethereum'un akıllı sözleşmeleri üzerinde üretilen projeler örnek olarak verilebilir. Ayrıca yeni bir proje çıktığında şu terimi çok duyarız. Polkadot tabanlı bir projeymiş. Ethereum tabanlıymış, Solana tabanlıymış. Bu tabanlı kelimesini kullandığımız projeler token olur arkadaşlar. Solana, Polkadot gibi şeyler de coin olur. Bir projenin coin mi, token mı olduğunu nasıl anlarız diye de sorarsanız CoinMarketCap web sitesini kullanıyoruz. CoinMarketCap diğer eğitim videolarımızda var. Nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aşağılara doğru gelelim. Bakın Cardano bir coin'dir. Şuraya Polkadot bir coin'dir. Tron bir coin'dir. Bir de token bulalım. Token aradığımızda da bakın şurada BitTorrent var, BTT. Bu Tron tabanlı token'dır arkadaşlar. Token olduğunu da şuradan anlıyoruz. Projenin üstüne tıkladığımızda biraz aşağılara geldiğimizde BitTorrent BTT nedir diye bir kısım var. Burada Tron'un kendi blockchain ağı üzerinde oluşturulduğu yazıyor. Mesela bu Tron tabanlı. Üçüncü sırada Boğa var. Boğa, Bull, Bullish diye duyduğumuz terimler yükselişi temsil ederler. Boğa sezonları çok büyük yükselişlerin yaşandığı dönemlerdir. Altcoin'lerde 100 kata kadar yükselişler rahat rahat görebiliriz. Ayrıca Bitcoin için de 5 kat, 10 katlık yükselişler boğa sezonlarında çok normaldir. Boğa sezonunda çoğu kripto para ciddi yükselişler yaşar ve yükseliş trendine girerler. Boğa sezonunun ne zaman başladığını, ne zaman bittiğini anlamak çok zordur. Bunu anlarsak, anlayabilirsek çok ciddi paralar kazanabiliriz. Fakat boğanın ne zaman bittiğini anlayamazsak da 2017'nin sonundaki boğada mesela kimse boğanın bitebileceğini anlayamadı ve sürekli yükseliş olacağını zannettiler. Öyle olunca da 3 yıllık bir ayı sezonunda tüm boğa sezonunda kazandığınız paraları kaybedebiliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 3 aydır bir boğa sezonundayız. Bunun ne zaman biteceğini tam olarak bilmiyoruz. Şurada CoinMarketCap'e gelirseniz her türlü grafiği açın. Mesela bir grafik açalım. Ne açalım? Polkadot'u açalım mesela. 4 dolardan 40 dolarlara kadar yükseldi. Son 3 aylık yükselişine baktığınızda 3-4 aylık burada 4 dolar civarlarından 5 dolar civarlarından 40 dolarlara geldiğini görüyorsunuz. Başka bir coin'e bakalım. Uniswap token'a bakalım mesela. Uniswap token'a da baktığınızda bu da 3-4 dolarlardan 40 dolarlara dayandığını görebilirsiniz. Geri gelelim. Başka projelere bakalım mesela. Solana'yı görüyoruz. Solana'ya da tıkladığımızda şu anda çoğu kripto parada aynı grafik var. Çünkü boğa sezonundayız. Bakın 1.47'lerden şu anda 28-26 dolarlara kadar yükselmiş. Fakat boğa sezonları sürekli sürmez. Yani bu yükselişlerin hep bir düşüşü de olacaktır arkadaşlar. Bu düşüşler olduğunda da ayı sezonu diyoruz. Ayı piyasası diyoruz. Ayı piyasasına da sizlere Bitcoin üzerinden örnek vermek istiyorum. Bitcoin'in grafiğini bir açalım. Bitcoin şu anda 62 bin dolar civarlarında seyrediyor. Ve Bitcoin'in tüm zamanlar grafiğine baktığınızda biz 2017 sonlarında bir boğa piyasası yaşamıştık. Bitcoin fiyatı şuralardan 1000 dolarlardan buralara kadar geldi. 20 bin dolarlara kadar yükseldi. Burada bir boğa yaşadık. Fakat sonra 20 bin dolardan 3 yıl içerisinde 3200 dolarlara kadar düştü ve çoğu kripto para %90, %95 civarında değer kaybetti. Bu gerçekten çok üzücüydü ve yıkıcıydı. Yani 2017'nin sonlarında girenler güzel bir boğada güzel paralar kazandı. Fakat zamanında çıkmasını bilmeyenler ciddi paralar kaybetti arkadaşlar. Bakın 3 yıl boyunca burada herkes çok büyük zararlar etti. Bekledik ve şu anda tekrar bir boğa sezonundayız. Bakın burada 20 bin dolarları denedik. 3 bin dolarları düştük. Şu anda 60 bin dolarlar seviyesindeyiz. Şu anda mesela boğa sezonundayız. Yani böyle bullish'iz. Her şeyin yükselebileceği evredeyiz. Fakat her şeyin düşebileceği evrede de şurada da bearish oluyor. Yani ayılar daha güçlü oluyor. Boğalar güçlü olduğunda yükseliyor fiyatlar. Ayılar güçlü olduğunda fiyatlar düşüyor.
Boğa ve ayı isimleri nereden geliyor diye sorarsanız da ayı bildiğiniz gibi saldırısını yaparken pençesini yukarıdan aşağı doğru savurur ve bu hareket yukarıdan aşağıya doğru düşüşü temsil eder. Boğa ise saldırısını yaparken boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru kafasını böyle hareket ettirir. O da aşağıdan yukarıya doğru hareket ettiği için yükselişi temsil eder. Boğa ve ayı kavramı bu şekildeydi. Şimdi pump ve dump terimleriyle devam ediyoruz. Pump ve dump nedir? Pump dediğimiz şey aşırı artıştır. Dump dediğimiz şey de aşırı düşüştür. Kripto para piyasalarında çok fazla hacim olmadığı için pump dump olayları çok fazla olur. Bunu bazen Telegram grupları yapar. Bazen de Elon Musk gibi tanındık kişiler yapar. Bunu nasıl yaparlar, nasıl olur? Şimdi bundan bahsedeyim biraz da. Pump olayı şöyle. Mesela Telegram grubu üzerinden örnek vermek istiyorum. Dolandırıcı Telegram grupları var. İçlerinde 100.000 kişi var mesela. Bir anda bir coin'i yazıyorlar. Sallıyorum, bir anda vergi diye yazıyorlar. Vergi coin yazıyorlar. Vergi coin pump yazıyorlar. Bir anda 100.000 kişi onu alıyor ve çok yükseğe çıkıyor. Fiyat 1 dakika içerisinde yaklaşık 10 katına çıkıyor ve bu sayede fiyat çok fazla artıyor. Ama bu pumpların zararları da o 10 kat artmışken alan insanlar, tepeden alan insanlar çok aşırı fazla zarar ediyor. Yani pump dump işlerine kesinlikle bulaşmayın. Bu pump grupları falan var. Onlardan uzak durun. Onun dışında başka pump'ımız da mesela son zamanlarda büyük pump yiyen güzel bir örnek olan Dogecoin var. Dogecoin. Ona bakalım. CoinMarketCap web sitesinde Dogecoin'in grafiğini açalım. Şuraya Doge yazıyoruz. Şimdi Doge üzerinden biraz bu pump dump işlerini konuşalım. Doge neden artıyor arkadaşlar? Dogecoin nedir? Önceden para transferleri için kullanılırdı. Şu an için ise sadece mizah için kullanılan bir kripto para. Şimdi bakalım grafiğine. Bundan 5-6 ay önce Doge alsaydınız şu anki fiyatı aşırı fazla arttı. Ama bu pump sayesinde artıyor arkadaşlar. Elon Musk Doge hakkında bir tweet atıyor veya başka ünlüler. Dogecoin Go to Moon yazıyor. Madem kripto para terimleri hakkında bir video çekiyoruz, Go to Moon kelimesinden de bahsedebiliriz. Mesela bir kripto parayı aldığımızda yükseleceğini düşünüyorsak Go to Moon falan diyoruz veya When Lambo diyoruz. When dediğimiz yani Lamborghini ne zaman alacağız tarzında. Bu da kriptoya özel bir terim. Go to Moon dediğimizde de hani bizim aldığımız coin çok yükseliyor, heyecanlanıyoruz. Go to Moon diyoruz mesela. Tron Go to Moon, Doge Go to Moon, Bitcoin Go to Moon diye Ay'a gidiyor tarzında yükseliş kelimelerini ifade ederken de bunu kullanabiliriz. Mesela şurada Dogecoin'in grafiğini açalım bir günlük. Şöyle 7 günlük açayım pardon. Bu bir pump'tır arkadaşlar. Yani pump dediğimiz normalde dakikalık yükselişlerdir. Pump grupları demin bahsettim ya, bir anda bir coin'in ismini veriyorlar. Herkes bir anda yükleniyor ve o pompalanıyor, yükseliyor. Suni bir şekilde yükseltiliyor. Bu da bir pump, o da bir pump benim görüşüme göre. Bakın burada 7 sent civarlarında Dogecoin gezerken Elon Musk tweetler atmaya başlıyor. Ve fiyat 7 centlerden yaklaşık 37-45 sente kadar yükseliyor. Bakın şurada 43 centleri, 45 centleri görebilirsiniz. Bu 43 centten alan adam şimdi fiyat ne olmuş? 27 cent olmuş. Bak arada sadece bir gün var. Bu adam şimdi en tepeden pump'a girdi ve şu an bayağı zararda. Yani böyle pump'lara bulaşmayın arkadaşlar. Aşırı yükselen coin'lere bulaşmayın. Daha düşük şeylere girin. Çünkü pump'lar gerçekten çok risklidir. Bir anda alırsınız. Aldıktan 1 dakika sonra pump'ın en tepesinden alırsanız FOMO ile beraber, birazdan FOMO'nun da ne olduğunu anlatacağım, bayağı zarar edersiniz. Chiliz üzerinden de örnek vermek istiyorum. CHZ. Chiliz üzerinden de bakalım. Bakın dün mesela 62 centler civarında gezerken 1 saat içerisinde 84 centlere kadar yükseldi. Sonra da tekrardan 62 centlere geldi. Şuradakini pump'a örnek verebiliriz. Şurayı da dump'a örnek verebiliriz. Bir kripto parada pump veya dump olmasının tek sebebi birinin manipüle etmesi değildir. Yani Telegram gruplarının veya başka ünlü kişilerin manipüle etmesi değil. Ayrıca güzel veya kötü haberler de bu pump dump'lara sebep olabilir. Mesela güzel haberler nelerdir? Borsa listelemeleri olur. Çok büyük partnerlikler olur. Onun dışında Bitcoin üzerinden örnek verirsek mesela Tesla Bitcoin aldığını açıklamıştı. Fiyatta bayağı bir yükseliş olmuştu. Pump diyebileceğimiz anlık bir yükseliş olmuştu. Diğer kripto paralar için de aynı şekilde. Onun dışında bir borsadan delist edilmesi olabilir. Bir dump yapılması için bir kripto paraya. Delist dediğimizde yani mesela bir kripto para Binance'da listeli. Fakat Binance diyor ki ben artık diyor bu kripto parayı istemiyorum diyor. Onu borsasından çıkarıyor. Buna da delist diyoruz arkadaşlar. Yani dump veya pump'ın sebepleri olabilir. Bunu da araya ekleyelim. Coin arada mesela 62 bin dolardan
55 bin dolara düştüğünde 7 bin dolarlık bir dump yedi diyoruz. Bitcoin 60 bin dolardan 80 bin dolara gittiğinde de 20 bin dolarlık bir pump yedi diyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Diğer kripto para terimlerimizle devam edelim. 7. sırada FOMO var arkadaşlar. FOMO dediğimiz şey nedir? FOMO bir tür kaçırma korkusudur. FOMO'nun açılımı Fear of Missing Out, yani kaçırma korkusu. FOMO'yu halk dilinde özetleyecek olursam mesela FOMOlanmak diye bir kelime var. Şu an çok FOMOlanıyorum. Şöyle örnek verebiliriz. Bir kripto para çok fazla yükseliyor. Mesela %100, %200 yapmış. Normal kafayla buna girmezsiniz. Ama insanlar kaçırma korkusuyla ya %1000 olursa ya çok daha fazla artarsa hemen zengin olma isteğiyle beraber FOMOlanıyorlar ve %200 yapmış kripto paraya giriyorlar. Sonra oradan da düşünce zarar ediyorlar. FOMO'yu şöyle de örnek verebiliriz. Şu anda kripto paralarda çok büyük bir kazancın olduğu herkesin dilinde. Sokağa çıktığınızda manavda, markette, her türlü parkta, kafede şu anda kripto para konuşuluyor ve herkes nasıl kazandığından bahsediyor. Bu bir FOMO'dur arkadaşlar. Herkes bundan bahsedince diğerleri de kaçırmamak için, böyle bir fırsatı değerlendirmek için herkes FOMO'ya kapılıyor ve kripto paralara giriyorlar. Sosyal medyada gezerken örnek verecek olursam X-Coin 1 dolar olacak diye bir dedikodu çıkıyor. Sonra siz de FOMO'lanıp onu en tepeden alıyorsunuz. Bu oyuna düşmeyin arkadaşlar. FOMO sizi mantıksız kararlara ve gereksiz kayıplara götürür. Aman dikkat edin. Siz bir kripto paraya yatırım yapmak için düşmesini beklerken mesela yükseldi. Yükselince gidiyorsunuz tepeden o coin'e giriyorsunuz. Bunu yapmayın mesela. Belli stratejileriniz olsun, belli prensipleriniz olsun. Eğer o coin o noktaya gelmezse o coin'den vazgeçin. Başka coin'de yeni alım yerleri bakın. FOMO'ya kapılmayın. Fırsatı kaçırıyorum, bensiz uçacak kaçacak diye düşünmeyin. Daha mantıklı kararlar alın, duygusallığı bırakın. FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar. FOMO yeni yatırımcıların en büyük baş belalarından biridir. Gaza gelmeyin yani kısacası. Sıradaki kripto para terimimiz FUD. FUD nedir? Şimdi ondan bahsedelim. FUD dediğimiz şey fear, korku, uncertainty, belirsizlik ve doubt, şüphe kelimelerinin kısaltmasıdır. FUD terimi kripto paraları kötü yönde etkileyebilecek olan haberleri ifade etmek için kullanılır ve belirli bir kripto paranın fiyatını manipüle etmek isteyen gruplar tarafından sıklıkla yayılırlar. Yani bu dediğimiz şey nedir? Örneğin X bir kripto paraya sahipsiniz ve bu sahip olduğunuz kripto para hakkında FUD çıkıyor. FUD çıkması da şöyle oluyor. Mesela Binance tarafından senin kripto paran delist edilecek diye ortada haberler dolaşmaya başlıyor. Sonra fiyatını düşürüyorlar. Fiyatı düşünce de siz panikle düşükten satıyorsunuz. Halbuki bu FUD gerçek değil. Yani bu sadece kötü bir dedikodu. Bazı FUD'lar gerçek de olabilir. Ama gerçek olduğunda zaten anlarsınız. Yani ortada böyle fiyat düşürmek için söylentiler dolaşırsa, asılsız haberler dolaşırsa, mesela şu coin'in CEO'su hapise girmiş, fiyatı düşecek, şu coin şu borsadan delist olacak, şu coin'in arkasındaki ekip hiçbir şey yapmıyor tarzında kötü haberler gerçeği yansıtmıyorsa genellikle FUD çıkarırlar. FUD'u yayarlar, fiyatı düşürürler. Sonra düşükten bu FUD'u yayanlar kripto parayı toplarlar ve fiyatı yükselir. Siz de pişmanlık yaşarsınız. Bu FUD'larda dikkatli olun arkadaşlar. Bu haber gerçek mi değil mi? Arkasını iyi araştırın. Öyle kararınızı verin. Diğer terimimiz HODL arkadaşlar. Şimdi HODL kelimemizle devam edeceğiz. Kripto para dünyasında HODL tutmak anlamına gelir Türkçe olarak. Yani al ve tut. 2013 yılında Bitcoin Talk adlı bir forumda bir kullanıcı hold yazacağına HODL yazmış ve bu HODL kavramı efsaneleşti bu sektörde arkadaşlar. Bu sırf bir hata sayesinde şu an hold yerine HODL diyoruz. HODL dediğimiz şey uzun vadeli olarak bir kripto parayı elimizde tutmak. Yani düşükken bir kripto parayı keşfediyoruz ve uzun sene o kripto paraları ellemiyoruz. Doğru zamanda HODL yapmak milyoner eder arkadaşlar. Mesela zamanında 2015-2016 yıllarında Ethereum alsaydınız, şu an 5 yıl boyunca HODL etseydiniz çok büyük paranız vardı. Aynı şekilde Bitcoin'i de 2010 yıllarında alsaydınız çok ucuzken, Bitcoin o zamanlar 2-3 dolarlardaydı. Maksimum 10 dolar olsun diyelim. HODL yaptığımızı düşünün ve yaklaşık şu an bir Bitcoin'in fiyatı 62 bin dolar civarlarında geziyor. Yani HODL, doğru zamanda HODL insanları zengin eder, milyoner eder. HODL'da iki önemli unsur vardır. Öncelikle doğru coin'de HODL yapmanız çok önemli. Yani gidip shitcoin'lere böyle hiç bir amacı olmayan, kullanım alanı olmayan, öylesine çıkarmak için çıkarılan coin'lere, token'lara
hodl yapılmaz. Onlardan kısa vadeli al-sat ile ancak kâr edebiliriz. Uzun vadeli projesine güvendiğiniz projeleri satmayarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Örneğin ben Solana'da, Tron'da, Polkadot'ta şu anda hodl'ım. 3 yıldır hodl'ım, bekliyorum mesela Tron'da. Bu tarz hodl kaldığımızda daha büyük paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum al-sat'a göre. Al-satlarla ben borsaları komisyon olarak zengin ettiğimizi düşünüyorum. Çok büyük paralar kazandığımızı düşünmüyorum. HODL yapıyorsanız HODL yaptığınız kripto para projesinin kısa vadeli fiyatları sizin umurunuzda olmaz. Uzun vadeli fiyata odaklanırsınız. Alımlarınızı yaparsınız ve beklersiniz. HODL'ın mantığı budur.